Herkese günaydın, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir endekslere bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Borsa İstanbul'la başlayacağım. Cuma günü bu beklenen Moody's'in açıklamaları geldi. Notu sabit tuttular. Görünümü sadece değiştirdiler ki normal şartlarda beklenmesi gereken buydu. Fakat bir kesim tarafından not artışı çok fazla piyasaya pompalandı ve açıkçası burada not artışı gelmiş olsa dahi beklentinin satın alındığı bir süreç takip ettik. Bakın aralığın 26'sında başlayan bir yükseliş sürecimiz vardı ve bu 5 dalgalık bir hareketi bize getirdi bu Moody's kararı beklentisi. Şu anda da oldukça önemli direnç bölgelerine gelmiş durumdayız. Burada 7940'ı biz takip ediyorduk. Şuradaki bakın ABC yükselişinin de direnciydi. Geçmişte de gene bu bölge bir direnç olarak çalışmıştı fakat bunun üstüne attık. Ancak burada da gene şu ABC yükselişinde hatırlarsanız 8115'in çok önemli olacağını konuşmuştuk. Hatta burada 8080, 8115 demiştik. Bu dirence kadar ulaştık ve haftanın son gününde de bir miktarda buradan satışlarla haftayı kapatmış olduk. Şimdi burada artık normal şartlarda bir düzeltme süreci gayet normal ve hatta sağlıklı olacaktır. Bu tarz bir düzeltmeden sonra tekrar bir 5 dalgalık yükseliş hareketi beklenebilir. Bu tarz bir düzeltmede takip etmemiz gereken seviyelere bakacak olursak 7900-7860 aralığı kırılacak olursa burada bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz. Burada minimum düzeltme seviyemiz 7700'lerden geçmekte. 7700'lere kadar olan düşüşler minimum düzeltme sürecini bize gösterecek. Burada maksimum aşağıda 7544-7500 seviyesine kadar yaşanan geri çekilmeler bir düzeltme olarak kalacaktır. 7500 kırıldığı takdirde düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini, dolayısıyla piyasanın satışa döndüğünü söyleyeceğimiz bir süreç yaşanır. Yalnız bizim borsamızda şöyle bir durum vardır. %50 seviyesini çok sever bizim piyasa. Burada %50 düzeltmesine baktığımızda da 7635-7600'lere kadar bir düzeltme yaşanabilir. Olası bir düzeltmenin nereye kadar devam edeceğini bugünden bilebilme şansımız yoktur. Ancak bu seviyelere gelindiğinde alımların güçlendiğini görüyorsak, daha düşük zaman dilimlerinde dirençlerin kırıldığını görüyorsak, hisselerde seçici olarak borsaya girmek sağlıklı olacaktır. Ancak tekrarlıyorum bakın hisselerde seçici olmamız gereken bir yıla girdiğimizi düşünüyorum. Yabancı takasını, kurumsalların takasını yakından takip ederek, hisselerin FK'larını, piyasa değeri defter değerlerini takip ederek bilinçli yatırım yapmak gereken bir süreçteyiz. Geçtiğimiz yıllarda hangi hisseyi alsak yükselişleri yaşadık. Çok rahat paralar kazanıldı. Ancak bunun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Temkinli olmamız gerekir. Kademeli alımlar yapmak gerekir. Stop seviyelerini iyi takip edip stopları belirleyerek işlemlere girmek gerekir. Yani geçtiğimiz yıllardaki kadar kolay yatırımlar artık borsada kalmadı diye düşünüyorum. O yüzden aman dikkat. 7860'ların altında kapanışlar düzeltmeyi getirir ve 7500'lere kadar olan düşüşlerde düzeltme sınırı içinde kalacaktır. Bu bölgeden de paçalı alımlar yapılabilir. Ancak 7500 altında mutlaka stop olunması gerektiğini unutmayalım. Bu riski kabul edebiliyorsak alımlar sağlıklı olacaktır bu düzeltme sürecinde. Buradan bir yurt dışına bakalım. İlk olarak S&P ile başlayacağız. S&P'de bir çift tepe ihtimali var. Aşağıda 4700'ün kırılmasıyla bu çift tepe aktif olacaktır. 4700 kırılmadığı sürece yukarıda yatay bantta bir güç toplama süreci deriz ve bu çift tepenin oluştuğu 4840'ın kırılması ile birlikte de alımların güçlendiği bir süreç yaşanabilir. Ancak 4700 kırıldığı takdirde bu satışların minimum 4560'lara kadar devam edeceğini de unutmayalım. Açıkçası yurt dışında da biraz risk azaltma sürecinde olduğumuzu düşünüyorum.
düşünüyorum. Bu çift tepenin çalışmasıyla birlikte bir düzeltme sürecine gene girilmiş olacak ve bu düzeltme süreci de minimum 4550'lere kadar devam etse de maksimum aşağıda 4350'ye kadar olan düşüşler düzeltme sınırı içinde kalacaktır. Bu tepe bölgede olası risk azaltımlarında bu tarz bir düşüş yaşayacak olursak burada da gene paçalı alımlar yapılabilir. Ancak 4349 altı kapanışlarda gene burada da stop olmamız gerektiğini unutmayalım. Buradan Nasdaq'a geçecek olursak bakın Nasdaq'ta da benzer bir görünüm var. 16.970'ler var yukarıda direnç olarak. Bu bölge geçilmediği sürece burada da gene bir çift tepe söz konusu olacak ve aşağıda 16.245'in kırılmasıyla birlikte 15.556'lara kadar bir düşüş süreci bekleriz. Burada aslında bakın şu son tepki aldığımız bölge de gene çok kritik bir bölgeydi. 16.348, 16.249 bölgesi. Bu bölge kırılacak olsaydı bir düzeltme sürecine gene girilmiş olacaktı. Dolayısıyla bu çift tepe çalıştığı takdirde yaşanacak düşüşler bir düzeltme sürecini de bize gösteriyor olacak. Burada da gene maksimum düzeltme seviyesi olarak takip edeceğimiz bölge 15.333, 15.180 bölgesi olacak. 15.186 kapanışlar düzeltmeden daha güçlü satışların geldiği bir süreci gösterecektir. Burada da gene risk azaltarak bu süreci takip etmenin ben sağlıklı olacağını düşünüyorum. Gayet güzel aslında satış fırsatı da veriyor. Yukarıda 16.970'lerin üstüne yerleştiği takdirde tekrar alıcı olacak şekilde bu bölgede bir miktar risk azaltmak sağlıklı olacaktır. Buradan DAX'a geçecek olursak DAX'ta da bakın düzeltme sınırı olarak takip ettiğimiz bölge 16.615-16.530 bölgesi. Bu destek bölgesi kırıldığı takdirde burada da bir düzeltme sürecine girildiğini ve minimum 16.295-16.200'lere kadar bu satışların devam etmesini bekleriz. Maksimum düzeltme sınırı olarak da aşağıda 15.684-15.600'leri takip ediyor olacağız. 15.600'lerin kırılması burada gene düzeltmeden daha güçlü satıcıların geldiğini ve piyasanın satışa döndüğünü bize gösterecek. Yukarıda ise 17.123 geçilecek olursa tepede yatay bantta güç topladı ve yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreç yaşanır. DAX için de şu yatay bandın kırılımına göre yönün netleşeceğini söyleyebiliriz. Evet, endekslerden de kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.